Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepsi tepsi yaptığım börek tarifiyle geldim. Sürekli olarak sipariş aldığım, yaptığım bir tariftir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı toz maya ekleyip güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Üzerine 1 bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde ılık su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra da bir 5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Yarım yemek kaşığı kadar unu serpiştirdim. Hamur toparlamak için. Hamur biraz ufak ufak masaya yapışıyordu. Bu tarz tarifler yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Ayrıca ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru poşetin içerisine aldım. Yarım saat kadar dinlendirdim. Hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Dilerseniz bu aşamada poşet kullanmayabilirsiniz. Tekrardan yoğurma kabına alıp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Hamur kendini poşette saldığı için ben bu yöntemi kullanıyorum. Tezgaha biraz un serpiştirdim. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için en az bir 10 dakika kadar dinlendirin. Ben ortalığı toparlarken bezeler biraz fazla dinlendi. Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiler. Poşeti çıkartıyorum. Bir tane bezeyi alıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur. Bundan destek alarak toparlayarak açıyorum. Oklavaya yapışmaması için ilk etapta unu bol bol kullanabilirsiniz. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca içli köfte tariflerine, yöresel yemek tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanacağım. 150 gram kadar tereyağını eritip içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Kullandığınız yağın ılık ve yoğun olmasına dikkat edin. Hamuru açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar açarsanız o kadar güzel olacaktır. Dikkatli bir şekilde yağlıyorum. Bu aşamada kızlardan fırça istedim. Fırça gelene kadar ben hamuru yağlamış bulundum. Rulet yardımı ile kesiyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi şekillendiriyorum. Bu tekniği ben daha önce kete tarifinde paylaşmıştım. Gerçekten mükemmel bir teknik. Kat kat, tel tel, hatta pul pul dökülüyor. Çok da sıkı olmayacak şekilde sardıktan sonra peynir karışımı koyuyorum. Yağlı peynir ve lor peyniri karışık kullandım. Tamamen kendi istediğinize göre elinizin altında ne varsa onunla yapabilirsiniz. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hızlı bir şekilde gösteriyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Yağ karışımından sürüyorum. Yağı sürdükten sonra rulet yardımı ile hamurun büyüklüğüne göre parçalara ayırıyorum. Orta kısımda birleştiriyorum. Hamuru elinize aldığınız zaman ister istemez biraz sünüp büyüyor. Daha sonra hepsinin eşit bir şekilde büyümesi için birkaç kez masaya vuruyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sardıktan sonra iç harcını koyup kapatıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra elimle çok az daha büyütüyorum. Hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. En az yarım saat kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve su karışımı sürüyorum. İsteğe bağlı olarak haşhaş serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğimi fırından çıkardım. Çıtır çıtır, kat kat, tel tel, pul pul dökülüyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. İç katlarını yakından göstermek istedim. Ayrıntılı bir şekilde görün. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.